Toprak Razgatlıoğlu'nun Pramac Yamaha ile MotoGP giritindeki mücadelesi tüm hızıyla sürerken, ekran başındaki taraftarların ve teknik analiz ekiplerinin en çok sorduğu soru şu: başarılı sayılması için ne yapması gerekiyor? Kimi ilk sezondan podyum, kimi doğrudan şampiyonluk bekliyor. Oysa Grand Prix dünyasında değerlendirme bu kadar basit yapılmaz. Önemli olan yalnızca puan tablosu değil, mücadele edilen rakiplerin seviyesi ve altındaki motosikletin gelişim sürecidir. Dünya Superbike'da rüştünü fazlasıyla ispatlamış bir şampiyonun, prototip motosikletlerin dünyasındaki gerçek başarısı, beklentilerle teknik gerçekler arasındaki denge kurulduğunda anlaşılır. Peki, Toprak için gerçek referans noktaları kimler? Yamaha cephesindeki en doğal ve en büyük kıyaslama noktası şüphesiz Fabio Quartararo. Fransız sürücü yıllardır bu motosikletin limitlerini tek başına belirleyen, markayı sırtında taşıyan eski bir dünya şampiyonu. Toprak'ın Quartararo'yu her yarışta mağlup etmesi ilk etapta gerçekçi bir beklenti olamaz. Ancak fabrika sürücüsü olan Fabio ile uydu takımı Pramac'taki Toprak arasındaki zaman farkının her yarış hafta sonu daha da daralması, sıralama turlarında Fransız yıldıza yaklaşabilmesi, Grand Prix dünyasında büyük başarı olarak alkışlanacaktır. Fabrika takımının diğer koltuğunda oturan Alex Rins, Toprak için tam bir istikrar ve yarış yönetimi referansı. MotoGP'de farklı motosikletlerin karakterlerine hızla uyum sağlayabilen ve yarış yönetimi konusunda uzman bir tecrübe abidesi. Toprak'ın Rins gibi bir sürücüyle yarış mesafesinde, özellikle lastik yönetimi ve yarışın ikinci yarısındaki tempo konularında yakın kalabilmesi, uyum sürecinin ne kadar doğru ilerlediğini gösterecektir. Ham süratin ötesinde, bu isimlerin uzun yıllara dayanan yarış yönetim becerisini alt etmek, Toprak'ı sınıf atlatır. MotoGP'nin değişmez tek bir altın kuralı vardır. Önce takım arkadaşını geçeceksiniz. İşte bu yüzden Jack Miller, Toprak'ın Pramac Yamaha garajındaki doğrudan takım arkadaşı olarak en kritik virajdır. Avustralyalı yarışçı, Ducati ve KTM gibi tamamen farklı karakterdeki V8 makinelerle yarışlar kazanmış, paddock'un en tecrübeli isimlerinden biri. Üstelik Yamaha YZ-R M1 üzerinde, Toprak'tan çok daha fazla kilometreye ve veri geçmişine sahip. Toprak'ın bu sezondaki bir numaralı başarı kriteri, aynı teknik paketle ve aynı garajda Jack Miller ile başa baş mücadele edebilmek, sıralamalarda ve yarış temposunda onu düzenli olarak zorlayabilmektir. Sezon genelinde Miller'ı geride bıraktığı her an, Toprak'ın uyum sürecini beklenenden hızlı atlattığının en net kanıtı olacaktır. Eski dünya şampiyonu Joan Mir, Honda projesinin getirdiği tüm teknik zorluklara ve yapısal sorunlara rağmen, gridde derin tecrübesiyle her zaman önemli bir açı noktasıdır. Şampiyonluk baskısını tatmış, kriz anlarında motosikleti finişe nasıl getireceğini çok iyi bilen bir sürücüden bahsediyoruz. Toprak'ın Mir gibi dengeli, yarış içinde ne zaman risk alacağını iyi bilen bir şampiyonla benzer sonuçlar elde etmesi ve onu yarış finişlerinde arkasında bırakması, MotoGP paddock'unun o ağır psikolojik ortamına tamamen ayak uydurduğunun resmi olacaktır. Pedro Acosta, bugün MotoGP'nin en büyük saf yeteneklerinden ve geleceğinden biri olarak kabul ediliyor. Henüz kariyerinin çok başında olmasına rağmen gösterdiği olgunluk, olağanüstü sürüş tarzı ve doğal hızı tüm paddock'u sarsmış durumda. Bu nedenle Acosta ile yapılacak kıyaslama tecrübe değil, ham potansiyel kıyaslamasıdır. Eğer Toprak belirli pistlerde, özellikle kendi tarzı olan sert frenleme noktalarında bu genç canavarla tekerlek tekerleğe mücadeleye girebiliyor ve benzer yarış tempoları tutturabiliyorsa, podyuma çıkmasa bile küresel ölçekte rüştünü ispatlamış demektir. Marco Bezzecchi, modern MotoGP'nin sert mücadele tarzını, lastik koruma ve atak zamanlamasını en iyi uygulayan isimlerden biri. Ön grup mücadelesindeki istikrarıyla kendisini çoktan kanıtladı. Toprak'ın Bezzecchi gibi tam bir yarış bitiriciyle benzer sonuçlar elde etmesi, yalnızca uyum sürecinin bittiğini değil, aynı zamanda bu paddock'un en üst düzey rekabet çemberinde kalıcı olabileceğini de gösterir.
Bezeki seviyesinde üretilecek her cevap, Toprak'ın buradaki yerini perçinler. Pekko Bagnaia artık normal bir ölçüt değil, adeta bir bilgisayar programı gibi işleyen yarış yönetimiyle bu sporun elit, tepe noktasını temsil ediyor. Toprak'ın kariyerinin bu aşamasında sürekli olarak böyle bir rakibi geride bırakmasını beklemek büyük bir haksızlık olur. Fakat belirli pistlerde Bagnaia ile aradaki saniye farklarını minimumda tutması, sıralamalarda onu tehdit edebilmesi bile dünya basınında manşet olması için yeterlidir. Çünkü burada söz konusu olan isim, modern MotoGP döneminin en güçlü şampiyonluk referansıdır. MotoGP tarihindeki en büyük isimlerden biri olan Marc Marquez, sınırlara yaklaşım tarzıyla bambaşka bir boyutta. Bu nedenle Toprak'ın başarısını ölçerken Marquez'i sürekli mağlup etmeyi bir şart olarak koşmak gerçekçi değildir. Asıl önemli nokta, aynı pistte bulunduğunda onunla mücadele edebilecek bir hıza yaklaşabilmektir. Eğer yarış içinde onunla benzer gruplarda yer alabiliyor ve aradaki farkı makul seviyelerde tutabiliyorsa, bu bile tek başına olağanüstü bir başarıdır. Toprak'ın başarısını sadece pilotlarla kıyaslayarak ölçmek büyük bir eksiklik olur. Çünkü işin içinde devasa bir mühendislik savaşı var. Yamaha şu an mevcut sıralı 4 silindirli motor mimarisinden, paddock'un geri kalanının üstünlük kurduğu yeni V4 motor projesine geçiş sürecini yönetiyor. Toprak için en büyük başarı kriterlerinden biri de bu geçiş ve test sürecinde Yamaha mühendislerine vereceği telemetri geri bildirimleridir. Takımın yeni motoru ve 2027 kurallarına giden yolu şekillendirirken Toprak'ın teknik geri bildirimleriyle projeyi hızlandırması, onu paddock'un en değerli geliştirici pilotlarından biri yapacaktır. Bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü başarı yalnızca tek bir ismi geride bırakmakla ölçülmez. Quartararo'nun limitlerine yaklaşmak, garaj arkadaşı Jack Miller'ı düzenli olarak alt etmek, Rins ve Mir gibi şampiyonluk tecrübesi olan isimlerle rekabet etmek, Acosta ve Bezzecchi gibi güçlü rakiplere yakın performans sergilemek zaten bu işin kazanıldığını gösterir. Yamaha'nın V4 motor projesine teknik olarak katkı sağlamak, Bagnaia veya Marquez gibi zirve isimlerle zaman zaman aynı mücadele kadrajına girmek ise işin zirvesidir. Toprak, Superbike'daki o benzersiz tarzını buraya tam olarak yansıtabildiği gün, tabeladan bağımsız olarak bu paddock'un en saygı duyulan isimlerinden biri olacaktır. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerimizi ve devam bölümlerini kaçırmamak adına kanala abone olabilirsiniz.